Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle piyade ekipmanları hakkında konuşuyor olacağız. Hangi ekipman hangi komutan için daha uygundur, en verimli şekilde nasıl çalışıyorlar, bunlardan bahsedeceğiz. Dostlar, öncelikle kanalda ekipmanlara yönelik giriş seviyesinde bir video mevcut. Halihazırda hesapları giriş seviyesinde olan veya herhangi bir birim oynamaya karar vermemiş, ekipman işlerine daha yeni girişecek dostlarımız için önerilerde bulunduğumuz, aynı zamanda ekipman mantığını, oyundaki oyuncuların yaygın olarak iki tane mantığı var. Onları açıkladığım ve hangi mantığa yatkın olduğumu ve bunun sebepleriyle birlikte izah ettiğim video kanalda mevcut. İsterseniz bakabilirsiniz. Kartlara da koyacağım. Gelelim konumuza. Piyade ekipmanlarını değerlendireceğiz ve piyade ekipmanları hakkında konuşuyor olacağız. Bunu komutanlar üzerinden, komutan profilleri üzerinden yapacağız. Yani işte Guan Yu bir profil, Alex bir profil, aynı zamanda Richard bir profil olarak değerlendirilecek. Bunları söylemeden önce bu gördüğünüz statlar neye etki ediyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi T4 birimin biliyorsunuz ki bir sağlık, saldırı ve savunma statları var. Aynı şekilde T5'in de bir sağlık, savunma, saldırı statları var. Bunu ürettiğiniz binadan i işaretine tıklayarak bakabiliyorsunuz. T5 birime oradaki stat daha yüksek olduğu için buradaki oranın verdiği katkı daha yüksek oluyor. Bu yüzden de T5 birimler etki anlamında ekipmanlardan daha fazla faydalanabiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim bu 3 tane komutanın üzerinden anlatacağımız konuya. Şimdi dostlar, bildiğiniz üzere Guan Yu bir nuker komutan ve yüksek beceri hasarı olan bir komutan. Bu özelliğiyle Cengiz'e de benzer. Bu komutanın ihtiyacı olan şeylerle Richard'ın ihtiyacı olan şeyler aynı değil ya da bir Alex'in ihtiyacı olan şeyler hemen hemen aynı değil. Ufak tefek farklar var ve tercih sebeplerinizi değiştirecek durumlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Guan Yu burada beceri hasarı atan, yüksek beceri hasarı olan Cengiz gibi komutanları temsil ediyor. Aynı şekilde Richard burada tank komutanları temsil ederken diğer bir yandan da arada kalmış, saldırı ağacına sahip olan, iki yanı da güçlü komutanlardan bahsediyoruz burada, Alex'i paranteze alarak. Şimdi öncelikle tank komutanlar hakkında konuşalım. Tank komutanlar sağlık ve savunma statı çok yüksek olan komutanlar olduğu için, mesela Süvari'de Saladin var bununla ilgili. O komutanlara mümkün olduğunca saldırı ekipmanlarını giydirmeniz sizin için çok daha verimli olacaktır. Bu tank komutanlara ekipman olarak neleri tercih edebilirsiniz? Mesela Sakura'yı tercih edersiniz. Gidersiniz buradan cadı soyunu alırsınız. Buradan gidersiniz Queen'in ruhunu alırsınız. Ondan sonra da set yaparsınız. Setin sonrasında Karoak'a geçersiniz. Bir de buz alemi kritiklersiniz. Oldu bitti, maşallah, tank komutanlar için çok uygun bir set. Bu komutanlar dışında Alex gibi bir profil var. Alex son derece dengeli bir komutan. Ek beceri hasarı var, kalkanı var. İşte kalkan inip kalktıkça savunma ve saldırı kazanıyorsunuz. Aynı zamanda debuff da uyguluyorsunuz. Komple bir komutan. Bu komutanı ilk etapta kullanırken Richard'la kullanılıyor oyunun zaman döngüsünde ve çok da fazla ekipman seçmeye ihtiyacınız olan bir durum olmuyor. Çünkü Richard'la birlikte çok fazla dengeli hale geliyor. Tanklık anlamında da katkı elde ettiği için full böyle Richard hakkında konuştuğumuz gibi, tank komutanlar hakkında konuştuğumuz gibi full saldırıya yönelik giydirebilirsiniz. Ama oyunun ilerleyen zamanlarında bu saldırı ağacı komutanlarını biraz daha ofansif komutanlarla tercih etmeye başlıyoruz. Nedir bunlar? YSG, Herald gibi komutanlar. O noktada Alex'in ekipman tercihinde biraz daha dengeli bir noktaya gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü aslında burada temel olarak yaptığımız şey komutanları dengeli hale getirmek. Yani eksik olan yanlarını güçlendirmek ekipmanlarla, bu şekilde dengeli hale geliyorlar. Alex'in mükemmel olmasının sebebi aslında Alex herkes tarafından, her birim tarafından beğenilen ve güçlü bulunan bir komutan. Ve bunun sebebi aslında Alex'in dengeli bir komutan olması. Alex dengeli bir komutan olduğu için bu şekilde beğenilen bir komutan. Bu yüzden Alex'e ekipman verirken de yine dengeyi gözetmemiz gerekiyor. Ne yaparız? Gideriz YSG ile kullanacaksak eline kapı bekçisinin kalkanını veririz ama cadı soyunu, Queen'in ruhunu alırız. Diğer bir yandan da yine setin gaddarlığı, Karoak'ın tevazusu ve yine buz alem gibi ekipmanları tercih edebiliriz. Eğer biraz daha tank bir komutanla kullanacaksanız, yani Richard'la kullanacaksanız, bütün senaryo aslında Richard için önerdiğimiz o tanklık düzeyini sağlamasına dönüyor ve komple bir komutan, hibrit bir komutan olmasına rağmen eline Sakura verebiliyorsunuz dostlar. Bunu bu şekilde düşünün. Gelelim olayın tıkandığı noktaya. Şimdi insanların beceri hasar komutanlarına geldiğinde aklı karışıyor.
Çünkü çok fazla vuran bir komutanım var, işte saldırı vereyim daha fazla vursun algısına kapılıyorlar. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor dostlar. Guan gibi bir komutan size çok yüksek bir nuke veriyor. Ek beceri hasarı atıyorsunuz. O yüksek nuke'unuzu 3 kişiye atıyorsunuz. %50 ihtimalle ek beceri hasarı o 3 kişiye daha çıkartabiliyorsunuz. Susturunuz var. Öncelikli oda kalma tercihindesiniz. Yani alanda insanlar Guan'ı gördüğü zaman direkt Guan'a vurmaya başlıyorlar. Susturdan ve yüksek hasarından dolayı. Bu noktada kıta sayınızı korumanız ve hastanenize düşen ağır yaralı miktarını azaltmanız gerekiyor. Çünkü savaşta oda kaldığınız için uzun süreli bir savaşta siz yorulacaksınız. Bu yüzden Guan Yu'nun mevcut normal saldırısı yüksekken, ek beceri hasarı ve beceri hasarı çok yüksekken ona yapmamız gereken şey mümkün olduğunca sağlık ve savunma statını giydirmek. Burada kastettiğimiz şey de işte kapı bekçisinin kalkanı, başlık olarak diriliş başlığı, kritikli halini öneriyorum bu arada. Yani kritiksiz halini gidip rüzgar aldıya tercih etmenizi çok fazla önermem. Kritikli halini diriliş başlığı olarak tavsiye ederim. Ondan sonrasında ise rüzgar aldığıyla başlayıp göğüslüğe, sonrasında umut pelerinine geçmenizi öneriyorum. Setin gaddarlığını yine öneriyorum. Pantolon olarak Karaok'un tevazusu zaten piyadenin vazgeçilmezi. Ondan sonra da buz alemi öneriyorum. Ekipmanlar olarak bunları öneriyorum. Beceri hasarı çok yüksek olan nuker komutanlar için. Gelinen noktada aslında olayın tamamen mantığı bu şekilde. Yani mümkün olduğunca sağlık ve savunma statlarını yüksek bir şekilde tuttuk ve beceri hasarını yüksek kıta seviyesinde çok uzun süre kalabilmesi için bu tercihleri yaptık. Neden bunlardan bahsettik? Çünkü kıta sayınız ne kadar yüksekse vereceğiniz beceri hasarı o kadar yüksek oluyor ve bu kıta sayısını korumanız da önemli. Sadece kıta sayısı da değil, Guan Yu'nun 3. özelliğinden zaten atağa yönelik bir buff da alıyorsunuz. Yani yeterli atağınız var, komutan vuruyor. Mümkün olduğunca onu tank ve hayatta kalabilir hale getirin ki kıta sayısını daha yavaş kaybetsin, daha yüksek uzun süre hasar çıkartabilsin. Mantığımız tamamen bu şekilde işliyor. Komutanlardan bahsettik, ekipmanlara gelelim. Biraz da onları inceleyelim. Ne şekilde tercihler yapmalıyız. Şimdi zaten Sakura ve kapı bekçisinin kalkanından detaylı olarak bahsettik aslında bu komutan türlerinden bahsederken. Burada kapı bekçisinin önemine değinmek istiyorum. Kapı bekçisinin önemi dostlar 10.5 sağlık verecek kritiklendiğinde ve piyadede sağlık verecek ekipman bulmakta çok zorlanırsınız aslına bakarsanız. Çünkü yukarıya doğru çıktıkça mesela Sonsuz İmparatorluk seti, Ebedi İmparatorluk setinde mesela ne ekstra özelliklerden ne de parçasal anlamda ekipmanlardan sağlık statını temin edemiyorsunuz. Piyadede sağlık statı temin etmek çok zorlaşıyor. Ve son dönemde gelen atak piyade komutanlarının da ihtiyacı olan yegane şey sağlık statı olduğu için bu sizi zorlayacak. O yüzden sizin için kapı bekçisinin kalkanı önemli itemlerden, core itemlerden. Bu değişmez bir gerçeklik ne yazık ki. Keşke mor item de böyle olsaydı ve mor item şey olsaydı. Yani Sakura yerine, yani Sakura'daki saldırı yerine sağlığa yönelik bir şey olsaydı o zaman çok daha farklı şeyler olurdu. Kritiklendikten sonra hele savaş alanında çok daha güzel olurdu. Kapı bekçisinin kalkanı bu anlamda önemli. Statlardan da bahsedeyim. Sağlık statı savunma statından ve saldırı statından daha değerli. Sonrasında da sağlıktan sonra da savunma statı geliyor. Savunma da saldırıdan daha değerli şekilde ilerliyor. Bunu bağımsız komutanlarda, bağımsızdan kastım şu, yani piyade ordusu kullanırken süvari komutanı ve işte becerileri açılmamış ve yetenek ağacı verilmemiş bir şekilde ve herhangi bir şekilde iki kişinin vs'sinde piyade biriminin özel birim olmadığı bir şekilde T5'ler üzerinden yaptığımız testler sonucunda sağlık statının oyunda basic herhangi bir değişkene bağlı olmadan çok daha verimli sonuçlar verdiğini görüyoruz. Aynı şekilde savunma statının da sağlık statıyla daha güzel çalıştığını görüyoruz. Tabii ki bu alan savaşlarındaki durum, hani herkes bir anda bir kişiye vurmaya başladığı için bu olay birazcık karışıyor. Ama yine de sağlık ve savunma statına yüksek oranda sahip olmak hastanenizi daha az yoracağı için, ağır yaralı miktarını düşüreceği için sizin uzun vadede hesabınıza katkılar sağlıyor olacaktır. Gelelim başlıklara. Şimdi başlıklar için ne dedik? Diriliş başlığının kritiklenmesi gerektiğinden bahsettik. Ben 4 tane denedim, kritikleyemedim. Halihazırda 5. için hazırlık yapıyorum. Taslakların birikince yine deniyor olacağım. Guan Yu gibi yine beceri hasarı çok yüksek komutanlarda bunu tercih etmemiz bizim için öncelik. Zaman ilerledikçe ve imparatorluk zırhını yapabilecek taslağa sahip olduğumuzda imparatorluk zırhından piyade için en elzem ve en tercih edilebilir olan ekipman başlık. Bu
Şey için geçerli değil. Tank komutanlara takmanız için geçerli olan bir şey değil. Onu çok fazla teşvik ettiğimi de söyleyemem. Çünkü tank komutanlara saldırı biraz daha öncelikli geliyor. Ama Guan Yu gibi çok fazla odak alan ve hasar çıkaracak komutanlar için İmparatorluk Başkanı Guan Yu ve Herald'a öneriyorum dostlar. Şimdi biz Guan Yu için burası savunma verdiği için savunma açısından burayı tercih ediyoruz. Etmemiz gerekiyor. Ama işte Queen'in ruhu kritikli halde denk gelirse savunmadan bir tık feragat etme ihtimaliniz olabilir. Ama Rüzgar aldı gayet güzel bir set. Benim sarı ekipmanlardan önerdiğim bir diğer ekipman da burada zaten. Umut pelerini. Eğer Queen'in ruhunu kritikleyene kadar Rüzgar aldı setiyle takılırken bir gün yapma imkanınız olursa bence Umut pelerinini Guan Yu'nun üzerine yapmanız gerekiyor. Çünkü yüksek savunma imkanı başka göğüslüklerde bu kadar sağlayamıyorsunuz. O yüzden de hani Rüzgar aldığının vereceği buff'tan bir anda Umut pelerinine çıkmak çok yüksek bir stat sağlayacak size savunma açısından. Gerekli olacak. Bunu da yine aynı şekilde Guan Yu için öneriyorum. Tanklar için yine görüşüm değişmedi. Başta söylediğim gibi. Gelelim eldivenlere. Eldivenlerde birazcık çeşitlilik var dostlar. Rüzgar aldı bilekliği, Kelvin'in eli ve setin gaddarlığı var. Şimdi tank komutanlara Kelvin'in elini kritikleyip kullanabilirsiniz. Ama tank komutanlarda şunu unutmayın. İntikal hızı daha yavaş oluyor. Yani buff'lı olmuyor. Eğer marteliniz max değilse mesela intikal hızına sahip olmuyor. Bu tarz durumlar yaşadığınızda biraz daha rüzgar aldığından birkaç parça kullanmanız işinizi kolaylaştırıyor. Alandaki bu geri kalmanızı azaltıyor. Eğer intikal hızı ile ilgili sıkıntı yaşamıyorsanız tank ve Alex gibi komutanlarda Kelvin'in elini kritikleyerek kullanabilirsiniz. Tabi Alex'i YSG ile kullanıyorsanız setin gaddarlığını tercih etmeniz yine sizin için katkı sağlayacaktır. Gelelim Guan Yu cephesine. Guan Yu'da değişmiyor durum. Setin gaddarlığını öneriyoruz. Bu video biraz daha orta ve ileri segment insanların hani hesapları hedef alan bir video. Yani oyunun başında olan bir oyuncu olarak bu videoyu izliyorsanız sadece geleceğe yönelik fikirler oluşturabilir sizde. Tabii ki buradaki taslakları toparlayamadığınız için sizin için burası bir masal gibi geliyor. Yani rahatsız edici bir şey gibi geliyor da olabilir belki de. Kusura bakmayın ama ben oyunun detaylarını bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Gelelim Karoak'ın tevazusuna. Karoak'ın tevazusu bence piyadenin en önemli, en vazgeçilmez ekipmanı. Bunun sebebine gelelim. Şimdi Karoak'ın tevazusundan önce ne var? Nöbetçi binici pantolonu var. Kritiklesin, hani 8 atak versin sana. Bunu kritikliyorsun. 10.5 sağlık veriyor. Sağlık dediğimiz gibi oyunun en önemli statlarından bir tanesi. Bu yüzden 10.5 sağlıktan vazgeçip o pantolona gitmeniz çok mantıklı değil. Tanklar için dahil olmak üzere görüşümü söylüyor. O yüzden Karoak'tan vazgeçmeyin. Piyade setlerinde sağlık temin etmek zor. O yüzden Karoak'la devam edin. Bazı insanlar Ebedi Gece'nin Kayıp Kanyon'da temin edilmesinden dolayı o sarı ekipman açlığı veya işte ne bileyim benim sarı ekipmanım var hissiyatına erişmek, o hazza ulaşmak için Ebedi Gece'yi craftlıyorlar. Ama kesinlikle ben Ebedi Gece'nin craftlanmasını önermiyorum dostlar. Çünkü 10.5 sağlık varken çok çok düşük bir ihtimalle kritiklenecek bir ekipmana bu kadar malzeme masrafı yapmak çok doğru gelmiyor bana ki sağlık 10.5 iken arada 1.5 stat farkı varken çok olağanüstü bir fark yaşamayacaksınız. Hemen hemen aynı olacak. Belki sağlık bir tık daha iyi olacak, haberiniz olsun. Gelelim diğer sarı ekipmana. Neden Karoak'ın tevazusu vazgeçilmez? Çünkü burası 11 atak veriyor ve set anlamında baktığımızda eğer ileride çok büyük bir fanteziye gitmeyecekseniz 4 parça yapıp %10 intikal hızı almadığınız takdirde bu setten bir şeyler yapmanız çok mantıklı değil başlık dışında. Onun dışında söyleyecek çok da bir şeyimiz yok. Karoak'ın tevazusu sizin için vazgeçilmez bir ekipman. Gelelim ayakkabıya. Ayakkabıda işler daha da karışıyor. Neden daha da karışıyor? Rüzgar aldı botu, lal köpekler, buz alem, ondan sonra Shio, bunlar var. Bir de set parçası da var tabii ki. Şimdi durumu değerlendirelim önce. Rüzgar aldı botunu neden tercih edersiniz? Yine tank komutanlarının intikal hızı ile ilgili yaşadığınız sıkıntılardan ve bu sıkıntıları azaltmak için rüzgar aldı botunu tercih edebilirsiniz. Bu sizin rahatsızlık ve oyun konforunuzla ilgili bir durum. Ama genel olarak lal köpekleri kritikli bir şekilde kullanmak çok daha safe, çok daha güvenli bir seçenek. Çok daha mantıklı çünkü sağlık statını temin etmek zor oluyor piyadede. Buz alem kritiklediğiniz takdirde piyadede vazgeçilmez bir şekilde kullanmanız gereken ekipman. Hatta kritiklenmiş hali 7.5 savunma vereceği için 7.5 mu veriyordu 6.5 mu veriyordu öyle bir şey veriyordu. Hani sarı ekipman craftlamanıza bile gerek kalmıyor.
bu ekipmanı yaptığınız takdirde. Ben bu ekipmandan 4 tane yaptım. 5.'nin taslağı birikti ve 4 tanenin sonucunda herhangi bir şekilde kritik getiremediğim için geçmişte Shio'nun dönüşünü yaptım. Çünkü Guan Yu'da biraz daha safe, daha güvenli hissetmek, biraz daha az yıpranmasını hissetmek istediğim için bunu tercih ettim. Size çok öneriyor muyum? Aslına bakarsanız birazcık sabırlı olmak daha önemli bu noktada. Çünkü buradaki malzeme miktarı, harcanan malzeme miktarı çok fazla ve kritik gelmediği için eritmeye kalksam yarısını geri alacağım için zarar edeceğim. O yüzden buz alemi kritiklemeye çalışın ve Shio'yu düşünmeyin çok fazla. Ben o an için sinirlendim. Birazcık hırsıma yenik düştüm. Gelelim setin parçasına. Setin parçası da buz alemin kritikli haliyle hemen hemen aynı olduğu için çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Eğer ilerleyen safhada fanteziye gidip 4 parça set yapacaksanız %10 intikal hızı için belki o zaman düşünebilirsiniz. Onun dışında ne demiştik? Sarı ekipmanlarda başlığı ve şuradaki umut pelerini öneriyorum. Onun dışında diğer bahsettiğimiz ekipmanlar çok çok önemli. Tercih önceliklerinden de bahsettik. Umarım atladığımız bir şey yoktur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Aklınıza takılan soruları lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.